Babam ve Oğlum filmini izlerken insanlar neden ağlıyor? Merhaba arkadaşlar. Bugün Türk sinema tarihinin en çok duygulandıran yapımlarından biri olan Babam ve Oğlum filmini konuşacağız. Aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen hala televizyonda yayınlandığında milyonlarca insanın ekran başına geçtiği, sosyal medyada her seferinde yeniden gündem olan ve birçok kişinin bu filmi kaç kez izledim bilmiyorum ama her seferinde ağlıyorum dediği bir yapımdan söz ediyoruz. 8 Haziran 2026 tarihi itibariyle bile Babam ve Oğlum denildiğinde insanların aklına ilk gelen şeylerden biri gözyaşı oluyor. Peki ama neden? Sonuçta dramatik filmler çok, acıklı hikayeler çok, insanları hüzünlendiren sahneler çok. Buna rağmen neden özellikle Babam ve Oğlum bu kadar güçlü bir etki bırakıyor? Bugün bu sorunun cevabını birlikte arayacağız. Öncelikle şunu kabul etmek gerekiyor. İnsanlar yalnızca üzgün oldukları için ağlamazlar. Bazen özledikleri için, bazen geçmişlerini hatırladıkları için, bazen de kendilerini bir karakterin yerine koydukları için ağlarlar. Babam ve Oğlum işte tam da bunu yapıyor. Film yalnızca bir hikaye anlatmıyor. İzleyicinin kendi hayatındaki eksikliklere, pişmanlıklara, özlemlere ve yarım kalmış duygulara dokunuyor. Filmi izleyen birçok insanın gözyaşlarına hakim olamamasının ilk nedeni aile ilişkileri. Çünkü filmde anlatılan mesele yalnızca bir baba ve oğul hikayesi değil. Birkaç kuşağın birbirini anlamaya çalışmasının hikayesi. Kırgınlıkların, suskunlukların ve geç kalınmış sevgilerin hikayesi. Gerçek hayatta da birçok insan babasıyla her şeyi konuşamamıştır. Kimileri sevgisini açıkça gösterememiştir. Kimileri yıllarca aynı evde yaşadığı halde duygularını paylaşamamıştır. Filmdeki karakterler bu nedenle seyirciye çok tanıdık gelir. İnsanlar perdede ya da ekranda yabancı karakterler görmezler. Kendi ailelerinden parçalar görürler. İkinci önemli neden ise kayıp duygusudur. Hayatın kaçınılmaz gerçeklerinden biri kaybetmektir. Kimi zaman bir anne, kimi zaman bir baba, kimi zaman çocukluk yılları, kimi zaman da geri gelmeyecek güzel günler kaybedilir. Babam ve Oğlum tam olarak bu duygunun merkezine oturuyor. Filmi izlerken birçok kişi yalnızca karakterlere üzülmez. Kendi hayatından kaybettiği insanları düşünmeye başlar. Belki yıllar önce vefat eden dedesini, belki annesini, belki de artık görüşemediği bir arkadaşını hatırlatır. Film ilerledikçe seyircinin zihninde kişisel anılar canlanır. İşte gözyaşları çoğu zaman filmin kendisinden değil, filmin uyandırdığı hatıralardan gelir. Bir başka önemli nokta da çocuk karakterin etkisidir. Çocukların yer aldığı dramatik hikayeler insanları her zaman daha derinden etkiler. Çünkü çocukluk dönemi masumiyetle ilişkilendirilir. Filmde küçük Deniz karakteri yalnızca bir çocuk değildir. Aynı zamanda umudu, sevgiyi ve geleceği temsil eder. İzleyici onun gözlerinden dünyaya baktığında savunmasızlığı hisseder. Onun korkularını hisseder. Onun yalnızlığını hisseder. Ve bu durum duygusal bağın çok daha güçlü kurulmasına neden olur. Psikologların da sık sık vurguladığı bir gerçek vardır. İnsanlar kendilerini koruyamayan veya yardıma ihtiyaç duyan karakterlerle daha güçlü empati kurarlar. Deniz karakterinin seyirci üzerindeki etkisi de büyük ölçüde buradan gelir. Filmin ağlatmasının bir diğer nedeni gerçekçi olmasıdır. Birçok filmde olaylar abartılıdır. Karakterler gerçek hayatta kolay kolay karşılaşamayacağımız davranışlar sergiler. Ancak Babam ve Oğlum farklıdır. Karakterler gerçek insanlara benzer. Konuşmaları doğaldır. Tepkileri doğaldır. Kırgınlıkları doğaldır. Bu yüzden seyirci filmi izlerken bir kurgu izlediğini unutmaya başlar. Sanki bir ailenin gerçek hayatına tanıklık ediyormuş gibi hisseder. Duygusal etkinin artmasına en önemli sebeplerinden biri budur. Şimdi biraz da filmin zamanlamasından bahsedelim. Film ilk gösterime girdiği dönemde büyük bir etki yaratmıştır. Ancak ilginç olan şu ki yıllar geçmesine rağmen etkisini kaybetmedi. Çünkü anlattığı konular zamandan bağımsız. Anne sevgisi değişmiyor, baba sevgisi değişmiyor, evlat özlemi değişmiyor, aile içindeki kırgınlıklar değişmiyor. Bu nedenle 2000'li yıllarda filmi izleyen biri de etkileniyor,
2026 yılında ilk kez izleyen biri de etkileniyor. Aslında burada çok önemli bir ayrıntı var. Teknoloji değişiyor. İnsanların alışkanlıkları değişiyor. İzleme platformları değişiyor. Ancak temel insan duyguları değişmiyor. Babam ve oğlum da tam olarak bu evrensel duyguların üzerine kurulduğu için yıllar boyunca güçlü kalmayı başarıyor. Bir başka dikkat çekici unsur müziklerdir. Bir filmi unutulmaz yapan şeylerden biri müzikleridir. Bu filmde kullanılan müzikler sahnelerin etkisini katlayarak artırıyor. Bazı sahnelerde karakterlerin söyleyemediği duyguları müzik anlatıyor. İnsan beyni seslerle ve melodilerle güçlü bağlar kurar. Hüzünlü bir melodi duyduğumuzda geçmişte yaşadığımız anılar canlanabilir. Film müzikleri de tam olarak bunu yapıyor. Sahne ve müzik birleştiğinde ortaya çok güçlü bir duygusal deneyim çıkıyor. Film izlerken ağlayan insanların önemli bir kısmı aslında yalnızca hikayeden etkilenmiyor. Aynı zamanda kendi geçmişleriyle yüzleşiyor. Belki yıllardır aramadığı babasını düşünüyor. Belki söyleyemediği bir özrü hatırlıyor. Belki sarılmaya fırsat bulamadığı bir yakınını anıyor. Belki de çocukluğunun geri gelmeyeceğini fark ediyor. Bu yüzden Babam ve Oğlum birçok kişi için sıradan bir film değil. Bir anlamda duygusal bir ayna. İnsanlar o aynada kendi hayatlarını görüyorlar. Filmin en güçlü taraflarından biri de karakterlerin kusurlu olmasıdır. Hiç kimse tamamen iyi ya da tamamen kötü değildir. Her karakter hata yapıyor. Her karakter pişmanlık yaşıyor. Her karakter eksik kalıyor. Gerçek hayatta da durum böyle değil mi? Hepimiz hata yapıyoruz. Hepimiz zaman zaman yanlış kararlar veriyoruz. Hepimiz bazı insanları kırıyoruz. Hepimiz bazı şeyleri geç fark ediyoruz. İzleyici bu nedenle karakterlerle bağ kuruyor. Çünkü onların yaşadığı mücadeleleri kendi yaşamına benzetiyor. Filmi izleyen insanların yorumlarına baktığımızda çok benzer ifadeler görüyoruz. Birisi babamı hatırladım diyor. Bir başkası annem geldi aklıma diyor. Bir diğeri çocukluğuma döndüm diyor. Aslında bu yorumların hepsi aynı noktaya çıkıyor. Film insanlara yalnızca hikaye anlatmıyor. Onlara kendilerini hatırlatıyor. Ve insan bazen en çok kendisiyle karşılaştığında ağlıyor. Bir diğer önemli sebep de özlem duygusu. Özlem insanın en güçlü duygularından biridir. Ulaşamadığımız, geri getiremediğimiz ya da tekrar yaşayamadığımız şeylere karşı hissettiğimiz derin bir boşluk. Film boyunca bu duygu sürekli hissediliyor. Karakterler birbirlerini özlüyor, geçmişlerini özlüyor, kaybettikleri insanları özlüyor. Seyirci de bu duygunun içine çekiliyor. Özellikle belirli bir yaşın üzerindeki izleyiciler için filmin etkisi daha da artabiliyor. Çünkü yaş ilerledikçe insanların hayatlarında kayıplar çoğalıyor. Geçmişe dair anılar birikiyor. Film bu anıların kapısını araladığı için duygusal yoğunluk yükseliyor. Şunu da unutmamak gerekiyor. Ağlamak her zaman kötü bir şey değildir. Uzmanlar uzun yıllardır duyguların bastırılmasının psikolojik yük oluşturabileceğini söylüyor. İnsanlar bazen bir film izlerken kendi içlerinde biriken duyguları dışarı çıkarırlar. Bu nedenle bazı kişiler film bittikten sonra kendilerini daha hafiflemiş hisseder. Sanki uzun süredir taşınan bir yük biraz olsun azalmış gibidir. Babam ve Oğlumun insanların üzerinde bıraktığı etki biraz da buradan kaynaklanıyor. Film yalnızca üzüntü vermiyor. Aynı zamanda duygusal boşalma sağlıyor. Belki de bu yüzden insanlar filmi tekrar tekrar izliyor. Normalde insanı ağlatan bir deneyimden kaçınması beklenir. Ama bu filmde tam tersi oluyor. İnsanlar yıllar sonra tekrar açıp izliyorlar. Çünkü gözyaşlarının yanında başka duygular da var. Sevgi var, şefkat var, bağlılık var, umut var, insanlık var. Filmin kalıcı olmasının asıl nedeni de bu. Sadece acıyı değil, sevgiyi de anlatıyor. Sadece kaybı değil, bağlılığı da anlatıyor. Sadece vedayı değil, hatırlamayı da anlatıyor. Bugün 8 Haziran 2026 itibariyle Türk sineması üzerine yapılan değerlendirmelerde Babam ve Oğlum hala en duygusal filmler arasında gösteriliyor. Yeni filmler çekiliyor, yeni diziler yayınlanıyor, yeni hikayeler anlatılıyor. Ancak bazı eserler zamanın ötesine geçiyor. Babam ve Oğlum da bu eserlerden biri. Çünkü insanlar filmi izlediklerinde yalnızca karakterlerin hikayesini görmüyor. Kendi babalarını görüyorlar, kendi çocuklarını görüyorlar, kendi ailelerini görüyorlar, kendi geçmişlerini görüyorlar.
Ve belki de en önemlisi kaybettikleri ama unutamadıkları insanları görüyorlar. İşte bu yüzden filmin bazı sahnelerinde gözyaşlarını tutmak zorlaşıyor. Çünkü o an ekranda yalnızca bir film oynamıyor. Birçok insanın hayatından parçalar yeniden canlanıyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Babam ve oğlumu izlerken ağladınız mı? Sizi en çok etkileyen sahne hangisiydi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, kanala abone olabilir ve yeni içeriklerden haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.